Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararındaydı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklenildiği gibi faizleri %19'da sabit bıraktı. Banka yaptığı açıklamada enflasyon raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşu kararlılıkla sürdürecektir ifadeleri yer alırken mevcut para politikasının güçlü bir şekilde korunacağı mesajını verdi. Piyasanın bu açıklamalara olumlu tepki verdiğini görülürken ancak gelelim dananın koptuğu yere. Birincisi, küresel tarım emtia fiyatları her ne kadar son 2 aydır düşüş kaydetse de fiyatlardaki güçlü duruş sürürken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da gıda enflasyonunun yükseldiğinin altını çizerken nasıl olacak da Ağustos enflasyonu düşüş yaşayacak, çok merak ediyorum. Ayrıca emtia fiyatlarında yükseliş devam ederken bazı malların arzında yaşanılan darboğazda devam ediyor. Bu da fiyatları yükseltiyor. Bunun yanında bir de döviz kurunun birikimli etkilerinin temel mal grupları üzerinde artış etkisi yaratması eklenince Ağustos ayında enflasyonda bir düşüş gelmesinin pek mümkün olmadığı görülüyor. O zaman anladığımız noktada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yayınladığı tutanaklarda politika faizini enflasyonun üzerinde tutacağını nasıl söylüyor? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu sözüyle Ağustos ayında net bir şekilde enflasyonda düşüş beklemesi gerekirken ama bunu söylerken de aynı zamanda enflasyonun artabileceğini de işaret ediyor. Bu noktada da herkesin kafası karışmış durumda. Bu kararın ardından bundan sonraki sürece baktığımızda enflasyonist gelişmeler ve sermaye akımlarındaki değişiklik piyasalarda belirleyici olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aksine kısa vadede enflasyonun yükseleceğini ve bunun kalıcı etkiler bırakacağını düşünmekle birlikte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde artan enflasyon sonrasında Fed'in 22 Eylül'de tahvil alım programında azaltılma gideceği, yani tapering yapacağı, bunun da başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışına yol açacağını düşünüyorum. Bu bağlamda Türkiye'nin de bu durumdan olumsuz etkilenebilme ihtimali oldukça yüksek. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi günü %2,38 değer kazanarak günü 1444 puan seviyesinden tamamlarken işlem hacmi ise 15,7 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %3,86 ile finansal kiralama ve faktöring sektörleri olurken tek kaybettiren sektör ise %0,76 ile KOBİ sanayi sektörü oldu. Dolar Türk lirası kurunda ise satışlar hakimdi. Bugün yurt içerisinde cari açık verisini yakından takip ediyorum. Hazirana ait cari açığın 1,1 milyar dolar gelmesi beklenirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dün yayınladığı tutanaklarda aşılanmanın etkisiyle hizmet ve turizm sektöründe canlılığın arttığını belirtirken kredilerin ılımlı bir seyir izlediği vurgulanırken ihracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari açığın düşmesine yardımcı olacağının altı çizildi. Banka yılın ikinci yarısında cari fazla beklediğini ortaya koyarken görüşlerimin hala değişmediğini ve küresel bazda doların değer kazanmasıyla birlikte
Türk lirası çaprazlarında yükseliş potansiyeli sürerken Borsa İstanbul 100 endeksinde kritik eşiğin 1466 olduğunun da altını çizmek istiyorum. Bu seviyenin altında orta vadede satış baskısı sürerken bu yüzden yatırımcıların tepe seviyesine yaklaşırken daha dikkatli olması gerektiğini buralardan açıklıyorum. Fitch bu gece açıklaması beklenen değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu BB- görünümünü ise durağan olarak koruması bekleniliyor. Kararın saat 23 ila 23.30 aralarında geleceğini tahmin ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki verilerde aylık bazda üfe beklentilerin üzerinde %1 artarken yıllık bazda benzer şekilde üfe beklentilerin üzerinde %7,8'e yükselmiş durumda. Aylık bazda çekirdek üfe beklentilerin üzerinde %1 olarak açıklanırken yıllık çekirdek üfe benzer bir şekilde beklentilerin üzerinde %6,2 olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008 yılından beri üfe fiyatları en yüksek seviyesine çıkmış durumdayken yani henüz enflasyonda düşüş söz konusu bile değil. Bir diğer önemli verilerden olan Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentiler dahilinde 375 bin kişi olarak gerçekleşirken Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdamda toparlanma eğilimi sınırlı bir şekilde devam ediyor. Fed'in her geçen gün tapering takvimine daha çok yaklaştığını görürken Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı DC'nin dün yaptığı açıklamada Beyaz Saray enflasyonun sınırlanmasına destek için arz sıkışıklıklarına çözüm arayışında olduğunu, arz sorunlarını çözmek için üreticiler ile görüştüklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an için enflasyonda herhangi bir değişiklik yok. Üfe kaynaklı yükselişin devam etmesi Beyaz Saray'ı da harekete geçirmiş durumda. Bu bize her zaman vurguladığımız gibi dünya genelinde çok güçlü bir dolar yükselişinin geleceğinin sinyallerini veriyor. Dün dolar endeksi yükseliş yaşarken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerinin %1,34 seviyesine geri çekildiğini görüyoruz. 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme altın fiyatlarını 1760 seviyesine kadar taşırken bu yükselişin kalıcı olmayacağını ve düşüşlerin devam edeceğini öngörüyorum. Bu yüzden altındaki yükselişler satış fırsatı olmayı sürdürürken S&P ve Dow Jones endeksi dün yeni rekorlar kırarken borsaların yükselen enflasyon ve güçlü tapering söylemlerine rağmen prim yapması oldukça şaşırtıcıydı. Euro bölgesinde ise dün Euro bölgesinde aylık bazda sanayi üretimi beklentilerin altında negatif bölgede %0,3 olarak açıklanırken yıllık bazda sanayi üretimi benzer şekilde beklentilerin altında %9,7 olarak gerçekleşti. Dolar endeksindeki yükselişe bağlı olarak Euro dolar paritesinde satışlar görülürken Euro Türk lirasında ise Merkez Bankası faiz kararı açıklamaları sonrasında Türk lirasındaki sınırlı değer kazanımı ile 10,05 desteğine kadar geri çekilmiş durumda. Bu seviyenin kritik olduğunu tekrardan vurgulamak isterim. Avrupa borsaları dünü İngiltere hariç yükselişle kapatırken DAX endeksi ise tarihi rekorunda yenilemiş oldu. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon verisinin değerli metal üzerindeki etkisinin olmadığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tahvil ihalesine gelen yoğun talep sonrasında tahvil faizleri 1,36 seviyesine çıkarken altın fonlarından da çıkışların sürdüğünü görüyoruz.
Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1770 ve 1780 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1750 ve 1740 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısından beklentiler dahilinde %19'da faizlerin sabit tutulduğunu gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun beklentiye paralel gelmesi sonrasında fiyatlarda oynaklık görülmezken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerindeki geri çekilmede etkili oldu. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 490 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 480 ve 470 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a